Merhabalar, ben Doktor Ayşe Göçoğlu. Bugün size bir kısmınızın teşhis olarak duyduğu, o hastalığa sahip olduğunu sandığı panik ataktan bahsedeceğim. Niye sandığı diyorum? Acaba panik atak teşhisi aldığımızda tam olarak bu psikolojik bir şey midir? Bunun biyolojik bir zemini yok mudur? Veya bizim yapabileceğimiz bir şeyler yok mudur? Bunları konuşmak istiyorum. Bakalım panik atak neymiş? Psikolojik sebepler dışında hangi biyolojik sebepler bu durumun şikayet olarak karşınıza çıkmanıza sebep olurmuş, onları inceleyelim. Evet, şimdi dediğim gibi bazılarınız panik atak yaşadım teşhisi alıyor. Nasıl oluyor? Böyle bir anksiyete hali geliyor, bir anda başlayabiliyor. Belki gerçekten bir stres bunu tetikliyor ve siz işte eliniz ayağınız karışıyor, soğuk soğuk terliyorsunuz. Belki ölüm korkusu geliyor, belki hastanelere, doktorlara gidiyorsunuz vesaire ve size anksiyetenizi gidermek için düşük bir antidepresan verebilirler. Anksiyete giderici ayrı tip gene antipsikotik ilaçlar verebilirler vesaire. Genelde çoğunluk olarak olaylardan bağımsız olarak genç kadınlarda daha çok böyle bir teşhisle ben karşılaşıyorum. Şimdi ben psikologların ve psikiyatristlerin koyduğu teşhisi bir kenara koyacağım. Bizim vücudumuzda o hissi ne yaratır onu söylemek istiyorum. Şimdi hissimiz neydi panik atakta? İşte bir telaşı hali, ellerde ve avuçlarda terleme hali, kulakta bir uyuldama, belki bir baş dönmesi, bir çarpıntı hali, bir halsizlik, belki oturma isteği, belki nefes nefese kalma gibi şikayetler. Şimdi bunlar vücutta neden oluyor ya da bunları yapan biyolojik sebepler varsa da gerçek panik atağımız olduğunda da ona negatif yansıyacak demektir. Şimdi bir hissiyat olduğuna göre panik atak, değil mi? O hissiyat sanki kafadaymış gibi geliyor. Kafaysa konumuz, yani beyinse konumuz, neye ihtiyacı var beynimizin? En çok oksijene ihtiyacı var. İyi nefes almamız lazım. Panik atak teşhisi alanlar zaten panik atak halinde de çok yüzeysel ve küçük küçük nefes aldıklarını ve çoğunlukla nefeslerini tuttuklarını hatırlayabilirler. Demek ki nefesin iyi alınamıyor olması, o telaş ve anksiyete halinde tutulmuş nefesler ve yüzeyel nefes alınması hem panik atağın sonucuymuş gibi gözüküyor ama aynı zamanda da kafanın oksijenlenmesini azalttığı için panik atağın sebebi de olabilir. Bunu bir yere koyduk. Demek ki bizim bir nefes tutma, yüzeyel nefes alma alışkanlığımız ikisi birbirine tavuk yumurta döngüsü gibi zarar verebilir. Peki oksijenin dışında beynimiz ne ister? Çünkü hep beyinden gidiyoruz ki orayı nasıl besleyelim, nasıl işte oksijenlendirelim, nasıl iyi hücrelerden oluşsun ki bize yanlış hisler vermesin. Oksijeni koyduk. Peki oksijen sadece nefesle mi gider? Yani nefesim iyi ama gene de böyle bir hissiyatım olabilir. Oksijenin ağızdan girdikten, burundan girdikten sonra gittiği yer akciğerler ve sanki akciğerler konumuzmuş gibi gözüküyor ama oksijeni bizim vücudumuzda ne taşıyor? Kırmızı eritrositlerimiz, değil mi? Kırmızı al yuvarlar dediğimiz o kanın rengini veren eritrositlerin temel görevlerinden biri oksijeni taşımak. Ne öğrendik mesela Covid'de? Oksimetreleri şöyle parmağımıza koyuyoruz. Buradan bir ışık geliyor, buradan bir ışık çıkıyor ve makine diyor ki sen yüzde şu kadar oksijene sahipsin. O ölçtüğü yüzde şunu ölçüyor. İçinden kan geçiyor ya kılcal damarlarla vücudumuzun. O kılcal damarların içerisindeki kırmızı eritrositlerin içerisinde kimde oksijen var, kim oksihemoglobin halinde, kimde oksijen yok onu ölçüyor ve oradan size bir yüzde veriyor. Nedeni zaten istenen değerin %98, 97 ve yukarısı olması istenir. O halde idealken işte 97 ile 94 arasında düşük bir hipoksi yani oksijen azlığından, onun altında zaten hani klinik bir durum, gerçekten orta şiddette bir hipoksin var demektir. Yani her birimizinki tabii ki yüksek değerde çıkmış olsa bile buradan bağlamak istediğim şey o ölçme anında baktığımız şey bizim eritrositlerimiz ve onun içinde oksijen olması lazım. Eritrositlerinizin içerisinde oksijen olabilir. Çoğumuzun var. Özel bir hastalığımız yoksa. Fakat o oksijenin eritrosit sayısıyla bir orantısı yok mu? Yani bizim anemi dediğimiz, kansızlık dediğimiz durumda nedir konu? Ya eritrositlerinizin, kırmızı hücrelerinizin sayısı azdır veya ve daha çoğunlukla o eritrositin içerisinde taşıdığı maddelerde bir eksiklik vardır. Demir eksik olabilir, B12 eksik olabilir, folik asit eksik olabilir. Az bilinir ama
bakır eksikliğinin de anemi yapmakla ilgili bir iz düşümü var. Yani kansızlık tablonuz varsa, panik atak teşhisi aldınız ve aynı zamanda da kansızlık tablonuz var. Demir hapları alıyorsunuz, her regl döneminden sonra kansızlığınız artıyor. Yani neden genç kadınlarda dedim? Çünkü genç kadınların konusu bu olduğu için, kansızlık gündemleri olduğu için ikisi birbirine paralel. Mesela düşük ferritin değeriniz var. Ferritin, demirin deposunu gösteren değeriniz onun altına düşmüş. Yani buradan nereye geldik? Biz bir panik atak hissinden bahsedeceğiz. Kafanın yarattığı bir, değil mi, rahatsızlık, bir anksiyete hissi. Ne dedik? Oraya oksijen gidecek. Bu bizim nefesimizi iyi almamız, tutmamamız, yüzeysel olmamamızla alakalı. Ama oksijeni taşıyacak ham madde, taşıyıcı olarak eritrositlerin de anemik olmayarak yeterince taşıyor olması lazım. Tamam, anemimiz yok, demirimiz eksik değil, B12'miz eksik değil, folik asitimiz eksik değil ve güzel de nefes alıyoruz. Hala panik atak hissimiz olabilir mi biyokimyasal olarak? Olabilir. Gene onun da sebebi bu sefer de şeker dengesiyle ilgili bir sorundur. Mesela bazılarınızda da sende hipoglisemi var derler. Hipoglisemi derken ne demek istiyorlar? Yani normal şekerin normalin de altına düşüyor demek istiyorlar. Aslında burada az şeker veya çok şeker yediğin içinden çok, yanlışlığından çok bir dengeleme sorunu var. Hipoglisemi aslında ileride olacak insülin rezistansı ve diyabete giden yolun başlangıcını gösterir. Ve tam olarak şunu anlatır. Yani sen bir yiyeceği yedikten sonra normalde o yiyecekte mesela 10 tane glikoz olsun, örnek veriyorum. 10 tane insülin de ona denk gelsin, onu birbirlerini yok etsinler, kan şekeri normale gelsin. Hipoglisemide 10 tane glikoza 20 tane insülin çıkıyor gibi düşünün. Ve o 20 tane insülin onunu hallettikten sonra geri kalanını da normal kan şekerinden çekmeye çalışıyor. Ve siz yemekten belli bir zaman sonra elinizin, avucunuzun titremesi, kafanızın uyuşması gibi kan şekerinin çok düşmüşlüğüne bağlı belirtiler gösteriyorsunuz. Ve dikkat edin, el ayakta terleme, uyuşma, kafada uğuldama, o hafif yarı bulanık telaşlı hal panik atağa da çok benziyor. Buradan da nereye geldik? Demek ki kan şekeri de düz gitmeyip aşağı hipoglisemik olduğu şekilde oynuyorsa gene kafa oksijenini aldı ama bu sefer de enerji ham maddesi olarak enerji ham maddesini alamadı, yani yeterince ATP üretemedi. Ama bu konuşma size o zaman ben daha çok karbonhidrat yiyeyim gibi gelmesin. Eskiden hipoglisemi olanlara sık sık ye, aç kalma, hatta her öğüne bir ekmek koy denirdi. Hem de çok bilinen diyabet tedavilerinin bir parçasıydı. Ama biz gördük ki o düşmüş şekeri, insülinin yüksekliği yüzünden düşmüş şekeri sürekli yüksek çıkarmak yerine o insülini dürtmeme yoluna gitmemiz gerektiğini öğrendik. Ve hipoglisemindeki tedavi şeklinde tıpkı diyabetteki gibi az karbonhidrat ye, kolay kana karışan karbonhidratlar yeme, kompleks karbonhidratlar ye ve yağı arttır olarak öğrendik. Demek ki hipoglisemim varsa panik atağım olabilir, panik atakmış gibi olabilir. Kansızlığım, anemim, demir eksikliğim, B12 ve folik asit eksikliğim varsa yine panik atakmış gibi hissim olabilir. Ve nefesimi yüzeyel alıyorsam ve yeterince beynime oksijen gitmiyorsa yine panik atakmış gibi bir hissim olabilir. Bütün bunlar kafanın içerisinde neden o hissi yaratıyor derseniz, kafanın içerisinin tamamının kanlanması lazım, değil mi? Mikro damarlarımız var falan filan. Ve oraların işte o kanla neye ihtiyacı var? Oksijene ve enerjiye ihtiyacı var. Eğer ana kaynak, yani kanlanma kaynağı, kanla gelen oksijen, kanla gelen enerji azsa beyin şöyle yapıyor. Diyor ki bir tür stres ve yoksunluk durumundayım. Ne oksijene ulaşmakta kolay bir yoldayım, ne enerjiye ulaşmakta. O zaman ben şunu yapmalıyım. Ben o zaman beynimin daha çok böyle beni koruyabilecek, stres anında bana reaksiyonlarımı hemen yaptırabilecek kısmını kanlandırmaya çalışayım diyor. Ve o da aslında bizim frontal korteksimiz oluyor. Yani neden sonuç ilişkisi. Orasının daha kanlanması da o zaman sizi endişeli, yani çok şeyi aynı anda düşünmeye çalışmak, kolayca anksiyeteye girmek, kolay
irite olmak diyeyim haline sokuyor. Yani beynin eşit derecede kanlanması, eşit derecede oksijenlenmesi, eşit derecede enerji alması lazım. Bir de buna genç kızlar üstünden, yani genç kadınlar üstünden şunu ekleyeceğim. Biz kadınlar olarak östrojeni teşekkür ederek işte cildimizi, damarlarımızı falan yumuşak tutuyor ama aynı zamanda da bizim düşük tansiyonumuzun sebebi. Düşük tansiyon neydi? Tension, İngilizce laf, tansiyon Fransızca laf. Bir itme gücü değil mi? Eğer 12-8 tansiyonu olan birine göre benim 9-6 ise, hatta biraz az tuzlu yediğimde 8-5 ise, böyle mağazada vitrin bakarken kulağımın uğuldadığı çok oluyorsa, tuvaletten kalktığında başım dönüyorsa, gözümde kararmalar oluyorsa, zaten kalbimin basıncı damarların en uçlarına kadar kanımı pompalamaya yetmeyebiliyor demektir. Düşük tansiyon her zaman iyi bir şey değildir. Ve bizim kafamızda yer çekimine göre, kalpten yukarıda olduğuna göre oraya iyi bir tansiyon gerekiyor aslında. Onu yukarıya doğru gönderebilmek için. Topladık. Düşük tansiyonun var, kafaya kan yeterince kalp tarafından pompalanamıyor olabilir. Kanın içinde eritrositlerin az olabilir, anemi çekiyorsundur. Nefesle ilgili meselelerin vardır, üstelik de beynini şekerle besliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman, hele de üstüne biraz stresli, biraz uykusuzluklu falan eklerseniz sizin verdiğiniz reaksiyonlar panik atağa benzeyebilir. Dolayısıyla da böyle bir teşhis şüphesi içerisinde kalabilirsiniz. Cevap olarak da anksiyetenizi azaltacak, o beyindeki dediğim gibi kanlanan bölgelerdeki hatalı elektrik akışlarıyla falan oradaki nörotransmitterleri düzenleyecek bir kimyasalı alabilirsiniz. Ama bunu alırken veya almadan önce de daha çok yağlı beslenmeyi, karbonhidratı azaltmayı, nefesinizi daha iyi almayı, belki biraz zeytin gibi tuzlu besinleri alarak su içip kanınızın volümünü arttırıp dolayısıyla o 9-5 tansiyondan 11-7'ye hani 12-8'e yakın bir değere kendinizi çıkarmayı, hatta gün içinde bazen hafif baş aşağı dönerek kafanızın o yer çekimiyle kanlanmasını arttırmayı, dediğim gibi nefes terapisi almayı, uykuyu ihmal etmemeyi falan, bunları pakete koyarak aslında bakabilirsiniz ki panik atak gerçekten panik atak olarak benim bir hastalığım mı? Yoksa bunun arkasında ufak bir biyolojik sebep var. Ben bunu düzeltince böyle bir teşhisi artık hak etmiyor muyum diye düşünebilirsiniz. Yani çok yaygın olduğu için söylüyorum. Benim gördüğüm hasta kitleleri daha çok 30'lu yaşlar ve daha altındaki genç kadınlar, düşük tansiyonlular, özellikle demir eksikliği anemileri var. Ve zaten daha yüzeysel, daha böyle nefesini tutarak bir nefes alma şeyleri var. Biraz zaten kendileri de ne diyeyim, multitask, aynı anda birkaç şeyle ilgileniyor. Şöyle merkezinde rahat durmayan tipler, her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorlar falan. Yani bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman durum bu oluyor. Artı onların kiloları falan gibi sorunları ya da kan tablosunda bir şey çıkmadığı için, yani o hafif şeyler, işlenmiş yiyecekler, canım tatlı istediler, şekerli içecekler falan, onları da gençlikte vücuda çok rahat koyabildiğimiz için hemen anlamadığımızda bunlar da oraya yazıyor. Panik atağınız varsa biraz nefesinize dikkat edin. Azıcık tuzlu zeytin olabilir. Tuzun kendisi de olabilir. Suyla beraber onu, suyu arttırarak, tuzu da arttırarak bir tık tansiyonunuzu yükseltin. Aneminiz varsa demir, B12 veya folik asit, hangi anemi ise onu düzeltin. Gün içerisinde belki birazcık o yoga pozisyonu gibi baş aşağı durmaları yapabilirsiniz. Ve hatta yoganın kendisi de zaten bu tip şeyler için iyidir. Ayrıca egzersizde hareket ediyor olduğunuz anda o pompayı arttırıp kafanıza giden kanı arttıracağı için az kanla da çok yol olur. O yüzden de mesela bir sürü panik atak şikayeti olanın da ben yürüyüşe başladım veya hafif hafif koşuyorum ya da yogaya başladım, o şikayetim geçti laflarını duyabilirsiniz. Yani aldığınız panik atak teşhisi gerçekten panik atak mıdır diye bu şekilde kendinizi check edebilirsiniz. Umarım bazılarınıza faydalı oldu. Bu şikayeti olanlar, olduğundan şüphelenenler varsa bunu onlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olmayanlar varsa onlar da abone olsunlar.